Şöyle çıkıyoruz. Bu tabanda kullandığım kağıdın ölçüsü şöyle 8 santime 17 santim ve 12 tane kullanıyorum. Kağıdın ölçüsü bu. Evet, şimdi bundan sonra artık tek tek bütün katları bunun üzerine inşa edeceğiz. Arkadaşlar, bu vazoda içeriye elimiz yetişemediği için iç kısımlardan fazla dikim yapamayacağız. Sadece dışarıdan dikim yapacağız. Dışarıyı da mümkün olduğu kadar sıkı dikersek bir sorun yaşamayız. Şimdi bu arkadaşlar, bakın bu da bir üst katı. Onu da şu şekilde yerleştiriyorum. Dikmeye başlıyorum. Bu şekilde. Buradan giriyorum. Şöyle alıyoruz. Şuradan. Daha sıkı tutar burası. Evet. Evet. Hı hı. Şöyle. Şimdi yaptığımız bu çemberin ölçüsü de arkadaşlar 7,5 santime 16 santim. Buna da 16 tane gidiyor. İşte bunu arkadaşlar içeriden dikemeyeceğimiz için dışarıdan mümkün olduğu kadar çok sıkı dikmeye çalışacağız. Şöyle geçeyim. Şöyle de. Şu şekilde çıkacağız. Şurayı da dikeyim. Ondan sonra burayı bir tur daha atarım buraya. Bakın şurayı dikiyorum bu sefer. Şunu da şunu. Birkaç tur atayım. Ondan sonra buraya bir kere daha döneceğim. Şöyle. Evet. Bakın. Bu şekilde komple burayı böyle dikeceğiz. Arkadaşlar şöyle tutuyorum. Şuradan çektim ipimi ve sıkıca birbirine tutturmaya çalışıyoruz. Dikiyoruz. Evet. Şuradan bir tane çekeyim. Şu vaziyette. Bakın. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Böyle. Bakın şurada 7 santime 15 santim. Bu da yine 16 tane olacak. Yani sayılar değişmiyor arkadaşlar. Sayılar aynı, sadece ebat değişiyor.
Evet. Arkadaşlar 1, 2, 3. Şu anda 4. sırayı örüyorum. Yani daha doğrusu 4. sırayı dikmeye başladım. 4. sırayı da şu şekilde tuttum ve bunu bu şekilde buraya tutturuyorum. Aynı şekilde tutturuyoruz. Yani içeriden dikemiyoruz arkadaşlar bunları. İçeriye elimiz girmiyor. Onun için bunu dışarıdan 2 tur atarak dikin. Ki sağlam olsun. Şuradan şöyle gidiyorum. Bakın şuradan şöyle de yukarıya çıkayım. Buraya gireceğim. Bakın. Şöyle geldim. Heh. Bakın. Şuradan dikiyorum. Bunları da dediğim gibi bu vazoyu da değişik renklerle, sevdiğiniz renklerden yapabilirsiniz. Benim sokağa çıkma şansım olmadığı için elimdeki mevcut ipli kağıtları kullanıyorum. Bakın. Şimdi bu 1, 2, 3, 4. 4. sırada da arkadaşlar kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 6,5 santime 14 santim. Bu da 16 tane olacak. Ve bunu yine böyle dönerek dikeceğim. 4. sırayı da diktim. Şimdi 5. sırayı dikmeye geldi. 5. sırayı da aynı şekilde şöyle dikeceğim. Aynı. Arkadaşlar dikim değişmiyor. Yalnız içeriden bunları biz dikemediğimiz için mümkün olduğu kadar çevreyi dikerken, dışarıdan dikerken çift sıra gidelim. Ki sağlam olsun. Yani her ne kadar vazomuzda en fazla bir çiçek, kuru bir çiçek koyacaksak da sağlam olmasında yarar var. Evet. Şu 5. sırayı da ben bu şekilde böyle dikip şöyle dikip gideceğim. Arkadaşlar 5. sırada kullanmış olduğum kağıdın boyu da 6 santime 13 santim. Bunun da adedi 16 tane olacak. Ve bunu komple diktikten sonra arkadaşlar 6. sırayı dikeceğim. Bu şekilde. 6. sırada arkadaşlar kağıdımın ölçüsü 6,5 santime 14 santim. Yani bakın 6. sıra 6,5 santime 14 santim. Bu da 16 tane olacak. Sonra 7. sırayı ekleyeceğiz. Şöyle 7. sırayı ekleyeceğiz. Bakın. 7. sırayı ekleyeceğiz. 7. sırada da arkadaşlar kağıdımın ölçüsü 7 santime 15 santim. Bu da 16 tane olacak. Ve 8. sıra bakın şöyle olacak. 8. sıradaki kağıt ölçüm ise 7,5 santime 16 santim olacak. Bu şekilde arkadaşlar bunların tamamını diktiğimde vazom tamamlanmış olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vazom bitti. Şöyle popo kısmı ne kadar uğraşırsam uğraşayım arkadaşlar tam böyle düzgün durmuyor. Mutlaka devriliyor. Hacı yatmaz gibi bir şey oldu. Ya kağıdım çok sert ya da bir yerde bir hata yaptım bilemiyorum. Onun için ben de çözüm olarak şöyle bir hani şu tabanı yaparken bir kare oluşturdum ya arkadaşlar. Bu karenin aralarına birer tane şöyle ilaveler koyarak yani genişleterek şöyle bir taban yaptım. Ve bunu bunun içine bu şekilde dikeceğim. Bakın bunu bunun içine böyle diktiğimiz zaman gayet muntazam dik kendi halinde
Gördüğünüz gibi duruyor. Evet. Vazonun yapımı ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.